doğruya çağrı ifadesi, kendimizi gözden geçirme ifadesi, kendimizle yüzleşme ifadesi. Ölü müyüz, diri miyiz? O şehrahta mı yürüyoruz, patikalarda düşe kalka yol almaya mı çalışıyoruz? Belli değil. Bazı kimseler itibariyle, bazı coğrafyalar itibariyle. Bunlara coğrafya kirlenmesi diyebilirsiniz. Neşet edilen zemin kirlenince, o zeminin başakları da öyle kirli oluyor. Bir tane tohum, bir tane zehir başağı oluyor. Zehir başağı oluyor, milletin başına bela kesiliyor. İşte bunları nazar itibarı alarak koca şair Mehmet Akif, nerede Müslümanlık bizden geçmiş insanlık bile diyor. Mümin için kendiyle yüzleşme çok önemlidir. İnsan kendinde kusurları, suçları aramazsa, zannediyorum derdine göre bir reçete oluşturamaz. İnsanın kendi derdine olan reçetesi, kendi eliyle yazılan reçetedir. Çünkü hastalığın teşhisi onun tarafından yapılmaktadır, yapılacaktır. Evet, birinin dediği gibi, cem oldu Eflatun, Aristo, Lokman, nabzıma el vurdu bir tabiban, dediler derman yok, buna ne çare. İnsan kendi nabzını tutmalı, kendi kalbinin ritimlerine kulak kesilmeli. Her atışında hu diyor mu o kalp? Değilse bir bıçak çalıp köpeklere bir lokma et diye atmalı onu bence. Bence onu kirletmemeli. Çünkü onun arkasında o latife-i Rabbaniye var. Ruhun ilk basamağı. Onunla insan ruh iklimine, ruh alemine yükselir. Ruh aleminden sır alemine yükselir. Sıfat-ı Sübhaniye'nin tecelli alanlarını temaşaya durur. Sürekli adeta mestu mahmur kendinden geçer. Yerinde sayan insanlar, yerlerinde sayar dururlar da kendilerini bir şey zannederler. Sizler çoğunuz itibariyle Cenab-ı Hakk'ın ilk lütfu, ilk ihsanı olarak basamak atlamaya muvaffak olduğunuz Allah'ın izniyle. Evvela hemen şunu arz edeyim ben, zalimlerle beraber aynı çizgide bulunmadınız. Bunu binlerce hamdü sena ile Cenab-ı Hakk'a karşı derin bir minnet duygusu halinde ifade etmek düşer. Allah'a binlerce hamdü sena olsun ki insanları derdest edip içeriye atan zalimlerle beraber aynı safta olmadık. Haklı haksız ayırt etmeden herkese haksızlık yapanlarla beraber olmadık. Anneyi evladından ayıran firavunlarla beraber olmadık. İbn-i Selullerle beraber olmadık. Allah'a binlerce hamdü sena olsun. Belki olmamız gerekli olan noktada da bulunamadık ama fakat insanı gayaya götürebilecek esas noktada da Allah bulundurmadı. Ona binlerce hamdü sena olsun. Allah zalimleri hidayet eylesin. Allah müminlere zulmeden münafıkları ikiyüzlülükten halas eylesin. Tevhidi hakikiye ila buyursun. İkiyüzlülük kadar dünyada çirkin bir şey yoktur.
O küfürden ve şirkten daha çirkindir. Onun için Kur'an-ı Kerim onları ifade ederken innel münafıkîne fid-derkil esfeli minen-nar ve len tecide lehum nasîra. Münafıklar cehennemin en derin çukurunda, gayyasındadırlar. Onlara asla bir yardımcı da yoktur, bulamazsınız. Nifak, şirkten, küfürden daha tehlikelidir. Nifak tehlikelidir ama en tehlikelisi de nifakları adına dini argümanları kullanma nifakıdır. Abdest almadan namaz kılmalar, namaz kılanlar içinde görünmeler, İslam'a argümanları kullanmalar, Kur'an demeler, sünnet demeler. Sorsanız ki Bakara Sure-i Cellesi neden bahsediyor? Yemin edeceğim, zannediyorum derler ki galiba Bakara'dan bahsediyor. Deseniz ki Kehf suresi neden bahsediyor? Bilemezler. Yemin ediyorum bilemezler yani. Hatta onlara deseniz ki Elem Tere Sure-i Celilesi kaç hakikata parmak basıyor, neler ifade ediyor? Bilemezler. Çünkü belki bir Kur'an kursunda, bir İmam Hatip'te yarım yamalak bir Arapça öğrenmişlerdir ama fakat işin arka planına nüfuz etmeyi hiç düşünmemişlerdir. Yetti demişler, kendilerini etmişler. Bugün size edenler esasen işte o yetti diyenler ve kendilerini edenlerdir. Biliyor gibi görünenler, bilmiyor olmanın altında cahilce ezilenler. Bilemezler. Muavizeteyn neden bahsediyor? Hangi sebeple nazil olmuştu? Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o iki mübarek sureyle münasebeti nasıl olmuştu? İhlas, Muavizeteyn. Nerede, ne münasebetle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla sıkı bir münasebete geçmişti. Onlarla el açmıştı. Hazreti Rabbül Alemin'in dergahına yönelmişti. Onu rahmet eşiğine baş koymuştu. Halas dilemişti. İnanın bilemezler, bunları bilemezler. Çünkü meselenin kabuğunu aşamamışlar. Özüne ulaşamamışlar. İşin iç yüzünü bilemiyorlar. Sadece dünyada bir saltanat uğruna o mübarek argümanları kullanıyorlar. Hazreti Pir'in dediği gibi, umuru hayriyenin muzır manileri olur. Şeytanlar bu hizmetin hadimleriyle çok uğraşırlar. İşte o dine argümanları kullananların arkasında yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufel kavlu gurura. İns ve cin, Kur'an'ın ayeti bu. Birbirlerine onlar şeytanca düşünceleri sinyal halinde gönderirler. Ve işlerindeki şeytanlar da esasen sinyal çözen memurlar gibi onları çözerler. İnsanın kalbine gönderirler, nöronlarına gönderirler. Ve insan bir kalp ve nöron kirliliğine maruz kalır. Dolayısıyla hipnoz yapılmış gibi onların arkasından sürüklenir gider. Bir illüzyonla onların arkasından sürüklenir gider. Onları yemek üzere koyunların kurdun arkasından takılıp gitmeleri gibi işini kolaylaştırma adına sürüklenir giderler. Büyüklerin de esasen hayat tarzlarına bakılınca, yani ta Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'a bunlar ellerinin emekleriyle esasen geçimlerini temin etmişler. Bugün bir şey bulmuş yemişlerse yarını hiç düşünmemişler. Günde 2 defa yemek yemek israf olur. Allah bizi yemek yemek için değil esasen. Çünkü dünya nimetleri zehirli bala benzer. Lezzeti nispetinde elemi de vardır. Tadmaya izin var, doymaya yok. Şu söylediğim 2 cümle çağın sözcüsüne ait. Dünya nimetleri zehirli bala benzer. Lezzeti nispetinde elemi de vardır.
kem hassenet lezzeten lil mer'i katileten min haysu lem yedri enne's semme veya sümme fi'd-desemi. Bu Seyri kasidesinde diyor. Nice lezzetleri o insan için öldürücü bir şey olarak kullanmıştır. Zavallı bilmiyor ki balın içinde esasen zehir var. Dudağına değdirdiği zaman sen o balın lezzetini duyuyorsun. Ama midene indiği zaman zehir hükmünü icra ediyor ve seni alıp götürüyor. İşte dünya lezzetleri budur. Bu mülahazayla, bu düşünceyle, bu hayat felsefesiyle hareket etmişler. Saltanatları zirve yaptığı dönemde aynı zamanda bu incelikten de taviz vermemişler. Hazreti Davud Aleyhisselam zırh yapmak suretiyle esasen rızkını onunla temin ediyor. Çok defa insanlardan uzak duruyor. İdare etmenin dışında, devleti idare etmenin dışında hep inzivada yaşıyor. Kutsi hadisi şerifte Cenab-ı Hak diyor, ya Davud, neden inzivaya çekildin? Evet, Cenab-ı Hak'la, evet bilmiyorum baş başa demek, öyle değil. Maiyet yaşamak esasen. Haziretül Kuds'le post nişin olma. Biz de istemiyor muyuz onu? Allahümme teveccüheke ve nefahatike ve ünseke ve kurbeke ve maiyeteke demiyor muyuz? Öyle yüksek bir ufku intihab ediyor, orada yaşıyor. Adeta Cenab-ı Hak emrin ağırlığıyla onu insanların içine döndürüyor. Daha evvelde bir soru münasebetiyle zannediyorum sormuştunuz. Yani insanlardan uzlet ederek dışarıda halvet yaşamak mı yoksa insanların içinde bulunarak onların eziyetlerine katlanmak mı? Bence insanların içinde bulunduğu zaman onlar için yararlı olacaksa, ufuk değişikliğine vesile olabilecekse, nazarlarını güneşe tevcih edebilecekse, gölgelerini arkalarına almalarına vesile olacaksa insanların içinde durmalı ve onlardan gelecek şeylere katlanmalı. Sizin mesleğiniz esas, sizin mesleğinizin çerçevesini çiziyor. Bu yolda yürüyorsunuz. Yine çağın sözcüsüne sözü verelim. Diyor ki, dünyayı kesben değil, kalben terk etmek lazımdır. Kazanabilirsiniz, gelebilir. Hazreti Osman sahabe-i kiram içinde çağın en zenginlerindendi. Hazreti Abdurrahman İbni Avf en zenginlerindendi. Fakat o zenginlik azıcık kendisini gönüllerde hissettirince hafizanallah, insanı sürüm sürüm hale getirir. Onun için aşere-i mübeşşereden Allah Resulü o çok sevdiği, gözü gibi aziz tuttuğu, ben ashabımın cennete girdiğini gördüm. Abdurrahman bin Avf sürüne sürüne giriyordu zenginliğinden dolayı. Bunu duyunca canım kurban olsun. Bütün servetini Allah yolunda infak ediyor. Onlar beni sürüm sürüm hale getirecek de şayet. Şimdi çok zengin olabilirsiniz. Ama kalbi alakanız o mevzuda o kadar azdır ki. İnsanlar teveccüh ettikçe tiksinti duyarsınız. Bir yönüyle o çoğaltıkça tiksinti duyarsınız. Nasıl yapayım ki ben bunu elden çıkarayım? Gazali bu mevzuda meseleyi ince bir üstünlükte, bir zirvede götürüyor. Bazen diyor ki bir insanın bir günlük yiyeceği varsa ikinci güne talip olması hırstır, tamahdır. Bazıları için de ikinci derecedeki insanlar, ikinci ayın esas, bazılarına göre ikinci senenin en dun. Fakat bu kalbi alakaya bağlıdır. Yani olsun ne olur ne olmaz. Ya Allah var iken artık olmaz yok orada. Her şey olurluk çizgisindedir. Orada ne olur ne olmaz diyemezsin. O meseleyi kendi inceliği açısından böyle götürüyor. Ama bir insan hakikaten o mevzuda hırs göstermeden kendi kendine şakır şakır akıp geliyorsa aksın gelsin. Sonra bir gün Allah Celle Celaluhu şimdi
Şakilerin, Ali Baba eşkıyasının gelip milletin malının üzerine konduğu gibi gelip konabilirler. Sevgili bir dostumuz birinin yanında çalışarak kazanmış. Cami yapmış, Kur'an kursu yapmış, bir sürü insana bakmış. Öyle şeyler yapmış ki 1000 tane cömert müminin yapmadığını yapmış. Fakat gelmiş eşkıya hepsinin üzerine birden konmuş. Ama bir sofrada akşam yemeği yerken beni teselli adına tebessüm ederek şöyle dedi. Ne var yani hocam dedi. Allah verdi, Allah aldı. Allah verdi, Allah aldı. İşte sinesine gelip oturmamış. O onlara hakim olmuş ama onlar ona hakim olamamışlar. O onları kul köle olarak kullanmış. Kul köle olarak onların emrine girmemiş. İnsan olarak Allah'a kul olma sayesinde hürriyetini korumuş. Allah'ın bana lütfettiği en önemli nimetler, payelerden bir tanesi benim hür olmamdır. Hür olmamda yalnız Allah'a kulluktan geçer. Allah'a hakkıyla kul olmayan 1000 türlü şeye kul olur. Günümüzde bilmem kimin arkasından sürüklenip giden illüzyona maruz o zavallılar 1000 türlü şeye kul olmuş, şirk içinde yüzüp gidiyorlar. Allah deseler de müşrik, peygamber deseler de müşrik, Kur'an deseler de müşrik, kitap deseler de müşrik. Açık söylüyorum. Müşrik, şirk koşuyorlar Allah'a. Riya yapana da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu müşrik diyor. İnne ahvefe ma akhafe aleykum eşşirkul asgar. Tembül Gafili'nin İhlas bahsi 1. bahsinde. İnne ahvefe ma akhafe aleykum eşşirkul asgar. Kalu meşşirkul asgar. Kale er-riya. Riya. Şirk-i asgar nedir riya? Gösteriş, alayış, iç beğeni, ucup, dışa karşı çaka, kibir, gurur, fahirlenme, zırhlı arabalarla yürüme, halk içinde görünme, 1000 tane koruyucuyla bir yerden bir yere gitme. Bütün bunlar çalıma kul olmuş bendelerdir. Şeytanın güdümünde olmuş bendelerdir bunlar. Şimdi böyle bir servet Allah belasıdır. Ve Allah Resulü'nün esasen sığındığı şey de budur. Böyle bir servetten ve bu Busiri'nin kasidesinde içinde zehir olan bal dediği şey de budur. İnsan hakikaten belki işte kalben fakir olmalı. Kendi kendine gelirse gelsin. Sonra gelenlerin bazen elinin tersiyle iter. Gidin Allah'ı seversiniz, başıma bela olmayın falan der. Fakat biz kalacağız derlerse şayet onları da birilerine vermek üzere Ayşe validemiz gibi. Ne geliyorsa kendisine dağıtıyor. Ama mübarek annemiz buyuruyor ki bazen bizim evimizde 3 ay geçerdi de su kaynamazdı ve bir şey de pişmezdi. Soruyor yeğeni Urve, yeğeni soruyor. Ablasının oğlu. Diyor ki hala ne ile geçiniyordunuz? 2 siyahla diyor. Arapça talip tarikiyle denir bu meseleye. Hurma ile su cem edilince esvedeyn, bir esvedeyn. Suyuyla, hurmayla geçiniyorduk. Şimdi bu manada hakikaten kendisini aman gelecek mal başıma bela olacak, dünyayı bana sevdirecek, beni Allah'tan edecekse şayet hafizen Allah, olmaz olsunu. Türkçemizde bu tabirle kullanırız meseleyi, olmaz olsunu. Bir olmazsa olmaz var, o Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğudur. O olmazsa olmaz. Buna gelince bu olmaz olsun. Olmaz olsun bu. Onun için benim ümmetimin fakirleri cennete zenginlerden 500 sene evvel gidecekler diyor. Öbürleri demek mahşerde bekleyecekler veya Araf'ta duracaklar. Cennet, cehennem ortasında bir yer. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de Araf'la alakalı değişik tefsirler var. Böyle ortada insanların durumunu ifade etmek üzere
Merhum Cemil Meriç, efendim günümüzün pek çok müminlerine Araf'takiler demişti. Araf'takiler. Ne tam o cephede ne de tam bu cephede. يَدْخُلُ فُكَرَاءُ ümmete el cennete قَبْلَ اَغْنِيَائِهَا بِخَمْسَةِ مِئَةِ amin buyuruyor. Başka bir yerde bu başka, ondan başka bir hadis-i şerif. Allahümme ahyini miskinen ve emitni miskinen ve ahşini fü zümretil mesakin. Allah'ım beni miskin olarak, bu fakirlikten de öte bir şeydir yani. Bir yönüyle kumda, sert yerde, bir hasır üzerinde yatma filan demektir. Yorgansız esasen, döşeksiz yatma. Onun için insanlığın iftihar tablosunu anlatırken, mübarek yanları yumuşak döşek görmemişti diye anlatırlar. Hani Hazreti Ömer vakası meşhurdur. O ilah hadisesi münasebetiyle Efendimizin zevcelerinden rahatsız olduğunu duyunca Hazreti Ebubekir de o da. Hazreti Ebubekir kendi kızının yakasından tutar, Ayşe validemiz. Canlar kurban mübarek anamız. Hazreti Ömer de Hafsa validemiz, o da onun kızı, o da onun yakasından tutar. Benim efendimi nasıl rahatsız edersiniz? Sonra bulunduğu o daracık hücredeki cumba gibi bir yer, daracık, kadıcık bir yere, oraya Efendimizin yanına çıkar. Efendimiz orada uzanmış duruyordur. Kalktığında mübarek yanında hastığın bıraktığı izleri görür böyle. Gözyaşlarını tutamaz, hıçkıra hıçkıra ağlar. Niye ağlıyorsun ya Ömer? Kisralar, Husrevler, bilmem Roma imparatorları şöyle saltanat ve debdebe içinde bugünkü manasıyla bütün firavunlar aynen zırhlı arabalar içinde. Onlar da altın işlemeli eğerli atlar üzerinde. Onlarınki saltanatı da öyle. Ve 100 tane yaverle, maverle, koruyucuyla hareket ediyorlar. Ama sen Allah'ın Resulü, Habibisin, Resulü Zişansın. Hiç tavrını değiştirmeden şu yumuşak sözlerle mukabelede bulunur. Hiçbir şey yokmuş gibi. Ema terda en tekune lehumud dünya ve lenel ahire. Ya Ömer, istemez misin dünya onların olsun, ahiret bizim olsun. Allahümme ahyini miskinen. Allah'ım beni miskin olarak yaşat. Ve emitni miskinen, miskin olarak. Bilmiyorum nasıl bir kefen buldular o ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman, nasıl bir kefene sardılar bilemiyorum. Zannediyorum hani Musab için denen bir şey vardı. Sahabe ağlayarak anlatıyor Uhud'da Efendimizin önünde peygamber kalkanı. Bir dönemde peygamber sözcüsü. Bir sene içinde mütemerrit insanlardan, Medinelilerden kadın, erkek, çoluk, çocuk sadece akabeye getirdiği 70 küsur insan. Genç, yüzüne bakmaya doyamazsınız. Yusuf-u Sani. Ama dünya zevki namına bir şey bilmiyor. Ömrü hep Resulullah'ın önünde bir yönüyle, annesiyle mücadele ede daha sonra Medine-i Münevvere'de ölümü göğüsleye, başında kılıçlar kavis çizmesine rağmen, umursamadan dediğini diyen Mus'ab bin Umeyr. Uhud'da da Efendimizin önünde en son kahramanlığını, en son fedakarlığını sergiliyor. Kol yok, kanat yok, kelle kopmuş, bacaklar kopmuş. Bir kefene sarıp da yerine koyalım. Arıyorlar, bir kefen bulamıyorlar. Diyor ki sahabi, ayaklarını kapattığımız zaman başı açık kalıyordu. Başını kapattığımız zaman ayakları açık kalıyordu. Böyle yaşamışlardı. Gerçek yaşama adına örnekler sergilemişlerdi. Gerçek yaşama bu resim çerçevesinde oluyor demişlerdi. Zannediyorum Allah Resulü da buna benzer. İşte belki bir aradılar, bir kefen buldular, kurban olayım. Biz kendi düşüncemiz itibariyle zümrütten, zebercetten, altından, gümüşten örgülenmiş böyle değişik şeylere seni sarsaydık, seni ölümsüzlüğün kucağına öyle assaydık, ruhunun ufkunu öyle yürüseydin derdik.
Ama zannediyorum o bunlardan memnun olmazdı. Hayır, ben halimden memnunum. Efendim, beni giydiğim bir elbiseye, efendim sırtımda olan bir gömleğe şayet sardı, gömdüyseniz o benim hoşuma gider. Çünkü öyle buyuruyor Allah'ım, beni miskin olarak yaşat, miskin olarak öldür. Vahşûrnü fî zümretil mesâkin, miskinler zümresinde haşr-ı neşreyle. Bu onun duası. Bu meselenin bir yönüyle kalben fakirliği talep etme, dünyayı elinin tersiyle itme, dünya ve mafihaya kapalı yaşama. Dünya ve mafihayı bilen arif değil, arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Efendim, arif odur, zahidin üstünde. Ama isterseniz, efendim, dünya ve mafihayı bilen aşık değil, aşık oldur, bilmeye dünya ve mafiha nedir? Sahibi iştiyak, bilmeye dünya ve mafiha nedir? Öyle yaşamış ve ruhunun ufkuna üveyk gibi öyle kanatlanmış, öyle yükselmişti. Cenab-ı Hak bizi ona bağışlasın. O ruhla serfiraz kılsın. Efendim, bu kalben itilecek şeyleri itmenin ifadesi. Ama bir de bazı kimseler için kâdel fakru en yekûne küfren. Fakirlik neredeyse bazen hemen hemen kâde, dilden anlayanlar için bilirler, ef'al-i mukarebedir. Neredeyse manasını verebilirsin. Hemen hemen diyebilirsiniz. Neredeyse hemen hemen küfür olacak bir şey o. Hafizan Allah. Bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın verdiğiyle kanaat etmez bir insan. Efendim, bir öğün bile olsa, onu Allah'ın bir nimeti olarak görmezse şayet, 2 günde bir yemek bile olsa bence, onu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olarak görmez hafizan Allah. Hiç farkına varmadan böyle kanaatkar olmayan bir insan, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini görmeyen bir insan, hafizan Allah farkına varmadan küfrün bir yönünde maili hindam olan kenarında bulunuyor demektir. Neredeyse hemen hemen o çukura yuvarlanacak demektir bu. Bakın, 2 mesele birbirinden çok farklı bir şey. Birisi öbür şeylere esas kanaat edip o mevzuda onun dışındaki her şeyi elinin tersiyle itme. Belki bir yönüyle açgözlülük yapma. Verilen şeylere kanaat etmeme. Hel min mezid deme. Öbürü marifet, muhabbet, zevki ruhane adına hel min mezid diyor. Daha yok mu diyor. Daha yok mu marifet adına? Aşkı iştiyakı likaullah adına daha yok mu diyor. Belki de zannediyorum Karun gibi bunu da yine söz sultanı ifade buyuruyor. Diyor ki, insanoğluna 2 dağ altın, gümüş verilse bir 3. dağ ister. İşte hafizan Allah, böyle Cenab-ı Hakk'ın verdiğiyle kanaat etmeyip hel min mezid diyen, bunları eriştiği halde bile bir tanesini yeterli bulmayan, öbürünü yeterli bulmayan, onu da yeterli bulmayan belki. Hatta bunlardan bir tanesi elinden gidince, neuzubillah, belki de Cenab-ı Hakk'a karşı küfre girecek şekilde esasen nankör tipler vardır. İşte bunlar için Allah Resulü kâdel fakru en yekûne küfren buyuruyor. Böyle dünyayı kesben değil, kalben terk etmek, geldiğinde alıp bir yerde stok yapma. Fakat birilerine vermek, açları doyurmak, fakirlerin imdadına koşmak, Hazreti Osman vari, Abdurrahman bin Avf vari, Hazreti Ebu Bekir vari. Zengin bir aileydi o. Fakat zannediyorum halife olduğu zaman esasen sulhta. O da Medine'nin içinde oturacak eve verecek kirası yoktu. Onun için 5 kilometre mesafededir yani. Medine 5 kilometre. Halife seçildiği zaman hala sulhta koyunları sağarak geçimini sağlıyor. Birinin koyunlarını sağarak halife, ben milletin malını alamam diyor. Oysa ki zannediyorum yani kendisine gelen şeyleri kabul etseydi onun da bir eli balda bir eli kaymakta olurdu. Fakat daha ötede bir şeyi var esasen. Ruhun ufkuna yürürken diyor ki evimde bir testi var benim, bu testi benden sonra
Halife kim ise ona götürün. Halife Hazreti Ömer Efendimiz seçiliyor, intihap ediliyor. Kendisine testi götürülünce kırıyor, içinde bir mektup çıkıyor. Bana halkın orta seviyesi veya dun seviyesinde bir maaş takdir etmiştiniz. Fakat ben araştırdım, birazı bana fazla geliyor. Baktım ben, halkın üstünde, sıradan insanın üstünde bana maaş takdir etmişsiniz. Onun için ben o fazlalığı bu testin içine bıraktım. Onlar hazinenin hakkıdır. Benden sonraki halifeye teslim edin. Hazreti Ali'yi de öyle görürsünüz. El-adaletül içtimaiye fil İslam. Yaz gününde bazen kışlık elbise, kış gününde de yazlık elbise. Ne bulursa onu giyiyor. Ama Türkiye kadar 30 coğrafyada hakim bir devletin başındaki insan. Ya emir-el müminin diyorlar, ya gerçek emir-el müminin. Ya emir-el müminin. Yaz gününde bu kışlık elbise. Nereden bulayım ben parayı da yazlık elbise alayım onunla? Bazen kış gününde yazlık elbise, onu bulmuş. Ya bir kışlık elbise yok muydu yani sen bu yazlık elbiseyle kış günü? Nereden bulayım ben o parayı ki bir yönüyle kışlık elbise alayım diyor. El-adaletül içtimaiye fil İslam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cennetin kapısının önüne gelince bir malını, mülkünü, servetini sizin bazı kardeşleriniz, şimdi onlara eşkıya el koydu. Okullar yapıyor, üniversiteler yapıyor, yurtlar yapıyor. Fakir talebeler burada kalsın, barınsın, okusun. İnanmış insanın eliti yetişsin falan diyorlar. Evet, öyle. Onlar öyle zenginliklerini öyle değerlendiriyorlar. Onlar da o mevzuda hakikaten onların istediği, arzu ettiği kıvamda insanlar olarak yetişiyor. Duyguları, düşünceleri, iman enginlikleriyle başkalarını da o çizgiye çekiyorlar. Daha doğrusu peygamber güzergahına davet ediyorlar. Ve cennetin kapısında bir yönüyle karşı karşıya geliyorlar. Ağniya ulemaya diyor ki, siz alimlersiniz, buyurun içeriye. Alimler de diyorlar ki, hayır esasen siz okullar yaptınız, yurtlar yaptınız, pansiyonlar yaptınız, bizi yetiştirdiniz. Bu hak sizindir esasen, siz girmeniz lazım buraya. Bu İsa ruhunu ifade ediyor orada. Herkes orada bir yönüyle neyi hak etmişse bir yönüyle ona karşı kullanılıyor yani. Onlar siz ilim sayesinde bizi bu işe yönlendirdiniz, onun için biz onu yaptık. Onlar da diyorlar ki bizim alim olmamız mevzunda siz bize destek oldunuz, imkanlar hazırladınız, biz de öyle okuduk, öyle elit sınıf olarak yetiştik diyorlar. Orada öyle bir İsa ruhuyla onlar onlara, onlar da onlara. En son ağniya ulemayı ikna ediyor. Siz madem peygamberlerin varislerisiniz, buyurun önce siz içeriye girin falan diyorlar. Şimdi bu öyle önemli bir yerdir ki bu. Dünyada Pensilvanya'ya girmek, City'ye gitmek, yok New York'a gitmek, New Jersey'ye gitmek, bilmem Everest tepesinin başına çıkmak öyle değil yani. Dünyanın binlerce sene mesudane hayatı bir dakika hayatına mukabil gelmeyen cennete girme mevzuunda bir İsa ruhu, başkalarını kendine tercih etme ruhu orada sergileniyor. Öbürü menkıbe. Menkıbelerde asla bakılmaz, fasla bakılır. Ama gerçekten öyle de olmuştur. Harun Reşit, Abbasi halifeleri içinde yanında ulemadan Fazlı gezdirir ve Fazıl Medine-i Münevvere'de Fuzeyl İbni İyaz'la onu buluşturur. Fuzeyl İbni İyaz, rahmetullahi aleyh hazretleri, Harun Reşit'i hıçkıra hıçkıra ağlatacak nasihatlarda bulunur. Allah sana bu imkanı verdi. Bu serveti öyle kullanasın diye mi verdi? Sen bir fakir gibi yaşamalıydın. Esas milletini gözetmeliydin. İslam'ın dört bir yanına yayılması, ruhu revani Muhammed'in şehval açması için öylesiye gayret sarf etmeliydin. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ya yeter demiyor orada. Fazıl yeter diyor. Padişahı çok ağlattın, yeter diyor.
Harun Reşit bu işte. Fakat böyleleri yanlarında çok defa kusurlarını yüzlerine vuracak, haşa, Behlül Dane'ye öyle palyaço demek doğru değil de, böyle palyaço gibi insanlar bulundururlarmış. Eskiden de öyleymiş yani. Menkıbeler öyle diyor. Bunlar böyle birkaç takla atarlar büyüklerin huzurunda. Efendim, bir komiklik yaparlar, bir mizah yaparlar. Sonra da onun bir kusurunu yüzlerine vururlar. Harun Reşit, işte onca o saltanatın kocaman Bağdat, İslam payitahtı, o halife orada. Efendim, bir ucu Medine-i Münevvere'ye, Şam'a dayanıyor, Mısır'a dayanıyor, Afrika işlerine dayanıyor, Anadolu'ya dayanıyor. O kadar servet ve zenginlik var diyor. Behlül Dane, sen diyor bir fırını kızdır burada. Oraya gidelim, ben sana göstereyim nasıl. Fırın kızdırılıyor. Artık fırının binası mı yoksa içi mi artık? Ateş söndürüldükten sonra mı diyor. Sen diyor şuraya gir diyor. Cenab-ı Hakk'ın sana lütfettiği, verdiği şeylerin hesabını ver. Oraya giriyor. İşte Bağdat, Basra, efendim bilmem neresi, Del filan demeden kendini dışarıya atıyor terkan içinde. Efendim hesabını veremiyor. Pekala sen gir hesabını ver oraya. O ateşli fırının içine gir orada. Peynir, ekmek, don gömlek diyor. Dışarıya çıkıyor. Peynir, ekmek, don gömlek. Evet. Onun o yanı, öbürünün de o yanı. Meşru dairede olsa bile. Menkıbelerin aslına değil, faslına bakılır. Bize ifade ettiği şeyler açısından değerlendirmek iktiza eder. Cenab-ı Hak konumu onların konumu gibi eylesin inşallahü teala. Ben olamadım, size onu tavsiye etmeye de hakkım yok. Gerçi dünyada bir dikili taşım olmadı. Dünya zevki namına da bir şey bilmedim. İmamlık yaptığım, bunu söylemek doğru değil, İmamlık yaptığım dönemde bile, 3 Şerefeli Cami'de, pencerede kaldığım dönemde, zannediyorum 3 gün müydü, 4 gün müydü, ekmek bile bulamadığımdan dolayı, bayram günü kürsüye çıktığımda, bir kaşık bal almıştım, bayılma geçirdim. Bayılma geçirdi. Çünkü aldığım maaş belliydi. Onunla büyük dua alıyorum, hür adam alıyorum. Dağıtıyorum onları. 5 tane geliyorsa 15 tane gelsin, onunu ben alayım diyorum. Onunu ben alayım. O gün böyle hizmet ediliyor. Onunu ben alayım diyorum. Öyle. Efendim. Ama yine de dikili taşın olmayabilir. Pencerede yatıp kalkabilirsin. Bir tahta kulübe içinde döşeksiz 6 sene geçirebilirsin. Fakat bunlar Efendimiz'in hayatı, Ebu Bekir'in hayatı, Ömer'in hayatı gibi değildi. Ben nankörlük yaptım, onların yolunda yürüyemedim, hürzü can edemedim. Herkes de kendi durumunu ona göre mukayese etsin.